Şimdi hazırlık yukarıdayken lastik havalarımızı kontrol edeceğiz. Hava ile ilgili bir şey sorabilirim sana. Mesela uzun yol ve şehir içi için havalar farklı mı olmalı? Yok, aynı olmalı. Çünkü üretici hiçbir zaman otomobilde olsun, motosiklette olsun uzun yol veya şehir içi ayrımı yapmaz. Sadece yük ayrımı yapar. Yani hatta çoğu skuturda ya sele altında ya da şeyde bir yerde bir sticker olarak vardır. Bunun serisi 32-34 sanırım. bir yerde yazıyordur. Ki o da burası. Buldun mu? Burada tire pressure olarak yazıyor. Front için 28, yani ön 28, arka için 35 demiş. Mesela yükten bahsetmemiş, yani tek kişi, iki kişi kullanım için ayrı bir şey yapmamış. Dolayısıyla da önü 28, arkayı 35 yapacağız. Evet hocam. Hemen hemen markalı bütün skuterlarda bu etiket vardır. Tabi motor yaşlandıysa, ihtiyarladıysa, yıprandıysa sele altına da malzeme koyarak bu etiketler yıpranabiliyor. Yine motorun kullanma kılavuzunda yahut da lastik üreticilerin sitelerinde bu yazıyor. Bizim mesela şu anki lastik hava basıncımız arka için yaklaşık 16'ya düşmüş. 16 mı? Evet. 32 olması gerekirken 35. 16. Şu anda arka lastik. 16'ya nasıl düşmüş? Hava değişimi, temel fizik, dış hava sıcaklığı düşerse lastik basınç kaybeder. Dış hava yüksek sıcaklığı artarsa lastik basınç kazanır. Zaten bütün motor üreticileri, lastik üreticileri nedir onun adı? Lastik basıncını soğuk lastik basıncı olarak şey yapar. Yani bu ne demek? Siz uzun yolda hareket halindeyken ilk benzinliğe girip durur durmaz hemen lastik havalarınıza bakmayın demek anlamına geliyor. Lastiğe şöyle dokunduğunuzda soğuk olacak. Lastik sıcaksa içindeki havada genleştiği için dolayısıyla daha fazla basınç gösterecektir. Dolayısıyla da o da sizin sürüşünüzü ve yol tutuşunuzu etkileyecek bir davranış.